İsrail'in kuruluşuna giden sürecin Birleşmiş Milletler kararıyla gerçekleştiği bilinen bir gerçek. Ama bu kararın nasıl bir tiyatro olduğu, Filistin'in bölünmesini istemeyen ülkelere nasıl bölünme lehine oy kullandırıldığı ve bu kararın nelere sebep olduğu pek fazla konuşulmadı. Siyonistler yıllarca uğraşmalarına rağmen Filistin'de Yahudilere ait toprakları 1945'e kadar %1'den ancak %7'ye çıkarabilmişlerdi. Filistinlilerin topraklarını kolay kolay bırakmayacağını anlayınca Birleşmiş Milletler'den Filistin'in bölünmesine dair bir tavsiye kararı çıkartmaya yöneldiler. Bu karara göre Filistin'in %55'i Yahudilerin olacaktı. Aslında bölünmeye karşı olan ülkeler çoğunluktaydı. Oylama hiçbir müdahale olmadan gerçekleşseydi Filistin Yahudilere verilmeyecekti. Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu Direktörü Lloyd Henderson, Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasını desteklersek kendi ilkelerimize ihanet etmiş oluruz dedi. Bu raporuna karşılık Başkan Truman onu görevden alıp Nepal Büyükelçiliğine atadı. Ama Henderson tek başına değildi. ABD'nin Genelkurmay Başkanlığı da karara hayır oyu verilmesini istedi. CIA'de kararın karşısında olunması gerektiğine dair tavsiyede bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Başkan Truman'ı bölünmeye karşı bir pozisyon alması gerektiğine dair uyardı. Yardımcısı Dean Acheson da Yahudi devletinin bölgedeki sorunları artıracağını söyledi. Filistin'e çözüm bulmak için kurulan komisyona başkanlık eden Büyükelçi Henry Grady, "Lobilerle çok fazla deneyimim oldu ama bu grup deneyimlerimin bittiği yerde başladı. Siyonistlerin başlattığı her kampanya başarılı oluyor çünkü ABD'de onları dengeleyecek başka bir siyasi güç yok," dedi. Konsolos William Porter isabetli bir öngörüde bulunarak bölünme gerçekleşirse Filistin'de hiçbir zaman bir Arap devleti olmayacak dedi. Tüm bunlara rağmen ABD Birleşmiş Milletler'de bölünmeye evet oyu verdi. Bu noktada ABD'li siyasetçi Gore Vidal'ın Başkan Truman'ın Siyonistlerden $2 milyon para dolu bir çanta aldığına dair yazısı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. ABD'nin evet oyuna rağmen bölünme planının kabul edilmesi için gereken 3'te 2 çoğunluk mevcut değildi. Devreye Siyonistlerin kirli oyunları girdi. ABD hükümeti adına çalışan Siyonist Robert Nathan, "Bu oyunları elimizdeki her türlü aracı kullandık. Ülkeleri ABD'nin ekonomik yaptırımlarını devreye aldırmakla tehdit ettik," diye özetliyor. Ülkelerle ilgili her ipucunu titizlikle kontrol edip ihtiyaçları olan tüm ülkelerle temasa geçtiler ve oylarını alabilmek için her birine üst düzey bir Siyonist görevlendirdiler. İlk başta çekimser kalan 17 ülkeden 7'si bu çabaların neticesinde oylamada evet oy verdi. Örneğin Fransa tehdit edildi. Zengin bir Siyonist, aynı zamanda ABD Başkan Danışmanlığı yapmış olan Bernard Baruch, Fransa'nın bölünmeye hayır oyu kullanması halinde ABD'nin yardımını kaybedeceğini söyledi. Robert Nathan, Liberya Cumhurbaşkanı'na kauçuk tüccarı Harvey Firestone aracılığıyla baskı kurdu. Firestone, Cumhurbaşkanı'na Liberya'nın evet oyu kullanmaması durumunda şirketin ülkedeki faaliyetlerini daraltacağını söyledi. Liberya evet oyu verdi. Latin Amerikalı ülkelerin delegelerine evet oyu vermeleri halinde Pan-Amerikan Otoyol İnşaatı Projesi'nin hızlanacağı söylendi. Delegelerin eşlerine vizon paltolar gönderildi. Costa Rica Devlet Başkanı Jose Figueres'e boş bir çek defteri hediye edildi. Haiti'ye ilk turda verdiği hayır oyunu değiştirmesi halinde ekonomik yardım sözü verildi. Haitili delege ikinci turda oyunu değiştirirken gözlerinden yaşlar akıyordu. ABD Başkanı Truman da birkaç ülkenin oyunu değiştirmek için kişisel olarak çaba gösterdi. Filipinler temsilcisi oylamadan önce BM Genel Kurulu'nda Filistinlilerin haklarına ve Siyonist bir devletin kurulmaması gerektiğine dair ateşli bir konuşma yapmıştı. O konuşmadan 24 saat sonra Filipinler de evet oy verdi. Nihayet 29 Kasım 1947'de BM Genel Kurulu'nda bölünmeyi öngören karar kabul edildi. Çoğu delegasyonun, hatta evet oyu kullananların bazılarının bile moralleri bozuktu. Aslında bu kararın yasal bağlayıcılığı yoktu, bir tavsiye kararıydı. Ancak sebep olduğu şey bugün hala devam eden soykırımın başlaması oldu. Bu karardan hemen sonra Filistin köylerinde en az 33 katliam yapıldı. Siyonistler aylar içinde 413 binden fazla Filistinliyi de zorla göç ettirdi. Bunlar aslında ABD'li diplomatlar tarafından yaşanması beklenen ve bu yönde raporlanan şeylerdi. Yahudi bir görgü tanığı, Devaime köyünde olanlar hakkında şunları söylüyor. "Çocukları sopalarla kafalarını kırarak öldürdüler. Ölü çıkmayan ev yoktu. Yahudi bir asker bir kadına tecavüz edip sonra da öldürdü. Filistinli bir kadın bir adamın 9 aylık hamile kız kardeşini vurduğunu ve ardından kasap bıçağıyla karnını kestiğini ifade etti.
İsviçreli bir Kızıl Haç temsilcisi Nisan 1948'de Deir Yasin adlı bir Filistin köyünde 254 ölü olduğunu raporladı. Bunlardan 145'i kadın, 35'i hamileydi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Jacques de Rayner, 150 cesedin bir sarnıca atıldığını gördüğünü yazdı. Bu sahnelerin Atina'da gördüğü Nazi askerlerini hatırlattığını belirterek kadın ve genç Yahudilerin de katliama katıldığını söyledi. İngiliz müfettiş Richard Catling, genç ya da yaşlı birçok kadın tecavüze uğradı ve daha sonra katledildi dedi. İsrail ordusunda albay olacak bir Yahudi, oradaki Siyonist teröristler hakkında nasıl savaşacaklarını bilmiyorlardı ama oldukça iyi birer katillerdi dedi. Bu terör gruplarının elebaşları Menahem Begin ve Isaac Shamir, İsrail Başbakanı oldular. Begin daha sonra ABD'ye gitti ve burada Yahudiler onu bir kahraman gibi karşıladı. Dışişleri Bakanlığı vizesini reddetmek istese de Başkan Truman bakanlığa engel oldu. Begin, Amerikan televizyonuna verdiği bir röportajda, tüm bu olup bitenlerin ışığında Orta Doğu'da terörizmin babası olmak nasıl bir duygu diye sorulduğunda, gururla "Ne Orta Doğusu? Tüm dünyada" cevabını verdi. Aslında Siyonist teröristler tıpkı bugünkü gibi 80 yıl önce de soykırım politikasını ABD'den aldıkları destekle başlatıp sürdürdü. Örneğin ABD Başkanı Harry Truman'ın bizzat kendisinin ve eski Başkan Roosevelt'in eşinin de destekçilerinden olduğu bir organizasyonun İsrail'deki terör örgütü Irgun'a para gönderdiği tespit edildi. Bu örgütün destekçilerinden senarist Ben Hecht, Filistin Teröristlerine Mektup isimli makalesinde bu finansmandan bahsederek açıkça teröristler için para topladıklarını yazdı. Hatta senaryosunu Hecht'in yazdığı, Frank Sinatra ve Marlon Brando gibi isimlerin oynadığı Yahudileri yücelten tiyatro oyunları hazırlayıp bunlardan milyon dolarlarca gelir elde ettiler. Bu tiyatro oyunlarından kazanılan paranın terörist faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığını fark eden Filistin'e göç etmiş Yahudi lider Yudah Magnes, Eleanor Roosevelt'e mektup yazarak bu delegasyondan desteğini çekmesini istedi. Ama dikkate alınmadı. Delegasyonun liderlerinden Abraham Isaac Cook'a göre Yahudi ruhuyla Yahudi olmayanların ruhları arasındaki fark, insan ruhuyla sığır ruhu arasındaki farktan daha büyük ve daha derindi. O nedenle Amerikalıların paralarını, Filistinlilerin de canlarını Siyonist temellere alet etmekte bir sakınca görmediler. ABD'li Siyonistler sadece Filistin'deki teröristleri desteklemekle kalmadı. Kendileri de terör faaliyetlerine yeltendiler. İngiltere'deki Dışişleri Bakanlığı'nı uçakla bombalamak için eski bir ABD savaş pilotu olan Reginald Gilbert'e para verdiler. Gilbert işi kabul etmiş gibi yaptı ama ABD hükümetiyle birlikte hareket ediyordu. Son ana kadar sorun olmadığına inanan Siyonistler yakayı ele verdi. Fakat bu olay basına uzunca bir süre yansıtılmadı. Duyurulduğundaysa uçaktan sadece İngiltere semalarına propaganda broşürleri atmayı amaçladıkları söylendi. ABD'den Filistin'e giden sadece para da değildi. ABD halkının parasıyla gemiler dolusu silah da gitti. Şu an hala faal olan Siyonist Gençlik Örgütü Habonim, Filistin'e gidecek gemilere silahlar yüklüyordu. İşte görüldüğü gibi ne İsrail'in soykırımı ne de ABD'nin buna sponsorluğu yeni başladı. O nedenle sadece 7 Ekim sonrası için bir iki kişiyi mesul tutup yargılamakla yetinmek, 80 yıllık soykırım tarihini meşrulaştırıp görmezden gelmek demektir. İsrail soykırım temelinde kurulmuş bir devlettir. Filistin'i Yahudilere veren BM kararı da rüşvet ve şantajlarla onaylanmış, geçersiz sayılması gereken utanç verici bir karardır. Tarihi unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü gerçek suçluları sadece güncel bilgiler ışığında adilce yargılamak mümkün değil. George Orwell'in de dediği gibi, geçmişi kontrol eden, geleceği kontrol eder. Bugünü kontrol eden de geçmişi kontrol eder.